Her şey Ege'nin maviliklerinin ortasında bulunan şirin bir adanın sarsılmasıyla başladı ve tüm gündem bir anda değişti. Santorini. Yunanistan'ın Santorini adası shook the island of Santorini. Santorini yanardağının patlaması. Santorini, one of the most beautiful islands in Greece. Yalnız orası patlarsa hepimize alasmaldık. Depremler, seller, yangınlar derken başımıza gelmeyen kalmadı diye düşünüyorduk ki şimdi de Santorini volkanı derin maviliklerin arkasından ben buradayım demeye başladı. Peki endişe etmeli miyiz? Sonuçta Yunanistan'ın bir adasından, Türkiye'ye neredeyse 200 kilometre uzaklıktaki bir volkandan bahsediyoruz. En fazla patlasa bile ne olabilir ki diye düşünenler varsa bu video bayağı bir canınızı sıkacak. Çünkü Santorini daha önce de insanlığa dehşet verici gücünü gösterdi. Ve bu canavarın uykusundan uyandığını görenler kendi kıyametlerine baktıklarını çok geç anladılar. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Geçmişin sırlarını araştırırken fark ettim ki bilgiye ulaşmak ve onu doğru kaynaklardan öğrenmek tıpkı alimlerin bize bıraktığı miras gibi paha biçilmez bir olgu. Bu yüzden günümüz modern çağlarında öğrenmenin kapılarını herkese açan Sorbil gibi platformlar bugünün dünyasında oldukça önemli bir rol oynuyorlar. Sorbil size 4 ana kategoride yüzlerce eğitim sunuyor. 7 farklı yabancı dil eğitimi, üstelik uluslararası akreditasyon kurumu olan CPT'den sertifika ile onaylı şekilde. Mesleki yeteneklerinizi geliştirmek için kariyer eğitimleri, kişisel gelişiminiz için onlarca seçenek ve Sorbil'e özel olarak tasarlanmış yapay zeka sohbet robotu Billy'e sınırsız erişim imkanı. Billy sayesinde eğitimlerinizi yapay zeka ile pekiştirebilirsiniz. Billy, anlamadığınız kısımları size anlatabilir, size sorular hazırlayabilir, sizinle istediğiniz dilde sohbet edebilir ve gramerinizi geliştirmenizde size 7/24 yardımcı olabilir. Üstelik Sorbil artık yüzlerce eğitimiyle Android ve iOS sistemleri için geliştirdiği mobil uygulaması ile her an yanınızda. Sorbil'in size sunduğu bütün eğitimlere aylık 99.90 veya yıllık 529 TL'ye erişebilirsiniz. Üstelik herhangi bir eğitim kısıtlaması olmadan. Takipçilerime özel olarak senelik premium üyelik alırken gerçek kodunu kullanırsanız senelik paket %20 indirim ile sadece 423 TL'ye geliyor. Siz de bir an önce Sorbil'in size sunduğu eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız bağlantı linkleri ve indirim kuponu videonun açıklama kısmında. Unutmayın, kendinizi geliştirme yolculuğunda Sorbil her zaman sizinle. Santorini ya da antik dönemdeki adıyla Thera, bugün masalsı manzarası ve romantik gün batımları ile ünlü bir yer olarak görülse de bu sakin ve büyüleyici coğrafya bundan yaklaşık 3600 yıl önce dünya tarihinin en büyük volkanik felaketlerinden birine ev sahipliği yapmıştı. Ve bugünün romantik manzarası o zaman bir kıyamet manzarasına dönüşmüştü. Volkanik patlamaların kendine özgü bir ritmi vardır. Yüzlerce, belki binlerce yıl süren bir bekleyişin ardından kabaran magmanın yeryüzüne yol bulmasıyla dehşet verici bir doğum gerçekleşir. Santorini volkanı da böyle bir ritmi takip ediyordu. O dönemlerde Akdeniz'e ve Ege'ye hakim olan Minoan uygarlığı, bugünkü Girit merkezli bir kültür odağı, bir medeniyet timsali olarak tarihe adını yazdırmış ve Ege'nin süper gücü olarak konumunu belirlemişti. Minoanlar etkileyici sarayları, ileri mimarileri, çanak çömlek sanatları ve deniz ticaretindeki ustalıklarıyla biliniyordu. Santorini ise Minoan dünyasıyla yakından ilişkili, hatta önemli bir denizüstü ve ticaret noktası olarak öne çıkıyordu. Thera adası aslında üzerinde yaşayan halk pek farkında olmasa da uzun zamandır volkanik faaliyet belirtilerine ev sahipliği yapan bir yerde. Küçük depremler, yerel sıcak su kaynaklarında değişimler, havada asılı duran sülfür kokusu. Ada halkı bu belirtileri ne zaman fark etti? Hatta bunların uyuyan bir devin homurdanmaları olduğunu fark edebildiler mi? Orası bir muamma. Fakat görünen o ki bu uyarıları dikkate alıp bölgeden kaçmaya çalışmamışlar. Bunun da sebebi zaten depremleriyle meşhur olan Ege'de bu tarz sarsıntıların hayatın bir parçası olarak görülmesi olabilir. Lakin Minoan halkının başına gelecekler klasik bir Ege depreminden çok daha büyük olacaktı. Günümüzde Santorini olarak bildiğimiz hilal şeklindeki adalar topluluğu bundan 3600 yıl önce aslında tek parça halinde Büyük Thera adasıydı ve böyle gözüküyordu. Şu anki hilal şeklinden çok farklı değil mi? Bunun sebebi ise adanın merkezinde yatan canavardı. Thera tam olarak ne kadar büyüktü bilmiyoruz. Kimi uzmanlar 90 kilometrekarelik bir alandan bahsediyorlar. Adanın kalbinde ise 12 kilometre çapa sahip devasa bir volkanik kaldera gizleniyordu. Üstelik denizin altındaki 400 kilometrekarelik kökenlerinde ise magma ve gaz sıkışmaya başlamıştı. O gün Ege halkı için her şey normal başlamıştı.
Minoan ve diğer medeniyetler için bir ticaret durağı olan Terra'da limana yanaşan gemilerin sesleri, sokaklarda koşturan insanların sesleri ve binlerce yıldır adayı döven dalgaların sesleri. Fakat o gün diğer günlerden farklı olarak hayvanların sesleri kesikti. Kuşlar ötmüyor, köpekler ulumuyordu. Çünkü insanlar duymasa da onlar adanın kalbinden gelen sesi duyuyorlar ve gergin bir şekilde onu dinliyorlardı. Ve her şey normal seyrinde giderken Ege'de bir anda hayat son buldu. ...12 kilometre çapındaki kaldera o kadar şiddetli bir şekilde patladı ki... ...onunla beraber adanın 40 kilometre karelik bölgesi de havaya uçtu. Patlamanın 200 desibellik şiddetli sesi... ...kilometrelerce uzaktaki insanların bile kulak zarlarını patlatmaya yetti. Ve Akdeniz'in öbür ucundaki Mısır'dan bile duyuldu. Canavar uyanırken Ege'nin tüm kıyıları şiddeti 7 ila 7,5 arasındaki depremler ile sarsılmaya başladı. Fakat bu dev depremler birazdan olacakların yanında hiçbir şeydi. Milyonlarca tonluk ada patlamanın şiddetiyle paramparça olup kalderanın çökmesiyle denize gömülünce büyüklüğü 30 ila 35 metre arasında değişen bina yüksekliğindeki tsunamiler günümüz Yunanistan ve Türkiye kıyılarına doğru saatte 250 kilometrelik bir hızla ilerlemeye başlarlar. Ve insanlar ne olduğunu dahi anlamadan bütün Ege kıyılarını yok ederler. Büyük Minoa medeniyetinin görkemli başkenti Knossos, yani günümüz Girit adası, sarsıntılar ile boğuşurken insanlar kaçmaya bile fırsat bulamadan devasa dalgalar adayı aç bir canavar gibi neredeyse yutar. Ege'nin incesi, bronz çağının medeniyet timsali Minoa halkı sudan bir mezara gömülürler. Üstelik yıkım daha yeni başlamıştır. Depremlerden, tsunamilerden kurtulabilenler oldularsa panik halinde kafalarını kaldırdıklarında onları aydınlatan, umut veren, yaşam veren güneşin gitgide yok olduğuna tanık olacaklardı. Çünkü dev volkanın ağzından fışkıran kül ve toz atmosferde 40 kilometre yükselip yavaş yavaş güneş ışınlarını kesmeye ve binlerce kilometrelik alanı karanlığa gömmeye başlamıştı. Felaketin doğrudan ve dolaylı etkileri yüzünden ticaret ağları kopmuş, tarım bitmiş ve bir zamanların yaşam dolu kıyıları kaderine terk edilmeye başlanmıştı. Bu patlamanın detaylı etkilerine dair elimizde çok fazla bilgi yok. Çünkü o bilgileri not alabilecek bölgedeki tüm medeniyetler ya bu olay ile birlikte ya da akabinde yaşanan sıkıntılı dönemlerde yok olup gittiler. Bu sebepten olayın etkileri mitlere, efsanelere ve ilahi denilen olaylara dönüşmeye başladı. Fakat bu felaketler zinciri sonrasında bile hayatta kalmayı bir şekilde başaran kadim Mısır medeniyeti, Leyden papirüsü olarak bilinen yazmaya şu acı bilgileri kaydetmiştir. Nehirler kan gibi akıyor, gökyüzü karanlık ve hiç kimse güneşi görmüyor. Volkanik bir patlamanın en yıkıcı etkilerinden birisi yaydığı toz ve küldür. Bu küller o kadar sıcaktır ki düştükleri yerlerde yangınlar çıkarırlar ve insanları boğarlar. Üstelik kar gibi yağdıkları için onlardan kaçış da yoktur. Etkiledikleri bölgelerdeki tüm doğa, tüm canlılar yavaş yavaş boğularak, yanarak ve külle kaplanarak ölürler. İşte Mısır yazıtlarında geçen nehirler kan gibi akıyor ve kimse güneşi görmüyor yazısı da bunun bir yansımasıdır. Volkandan çıkan akıl almaz miktardaki külün binlerce kilometrelik alanda atmosferi kapattığından bahsetmiştim. İşte bu yüzden Mısır'ın bile doğanın bu yıkımından etkilendiğini görüyoruz. O devrin insanları için kıyametvari bir manzara olsa gerek. Onlarca yıldır ticaret yaptıkları yerlerle olan bağlantı bir anda kopuyor. Korkunç sesler ve sarsıntılar oluyor. Gökyüzü haftalarca, belki aylarca kararıyor ve gökten resmen ölüm yağıyor. Yaşanan korkuyu düşünsenize. İşte sizin bugün belki ziyaret ettiğiniz, belki televizyonda gördüğünüz ve her sene milyonlarca insanın eşsiz gün batımı manzarasını izlemeye gittiği Santorini'nin adaları bu şekilde oluştu. Aslında o tepelerden manzaraya bakan herkes zamanında patlayıp yok olmuş bir çukura baktıklarının belki farkındalar, belki değiller. Çoğu kişi sadece güneşin büyüleyici bir şekilde Ege'nin mavisine batışını izleyip geçiyor. Ancak bilmedikleri şey ise güneşin o topraklarda binlerce yıl önce gerçekten doğmamak üzere battığıydı. Bu felaketin tarihteki yansımalarına dair en büyük ve en popüler teorilerden biri, filozof Platon'un diyaloglarında bahsettiği Atlantis efsanesidir. Platon, Atlantis'in muazzam bir medeniyet olduğunu, denizlerin ortasında görkemli bir ada devletinin yükseldiğini ve aniden sulara gömüldüğünü anlatır. Kimileri Platon'un anlattığı bu kayıp kıtanın aslında Terra'da yaşanan büyük patlamadan etkilenen Minoan uygarlığı olduğunu savunurlar.
Efsaneye göre Atlantis, tanrıların gazabını üzerine çektiği için sonsuza dek denizin dibine batmıştı. Terra felaketi de neredeyse aynı şekilde görkemli bir medeniyetin kısa sürede yok oluşunu sembolize ediyordu. Platon'un yazdıkları elbette diyaloglar ve felsefi hikayeler içerse de bilim insanları bu benzerlikleri uzun yıllardır inceliyorlar. Minoan şehri, Akrotiri'deki kazılarda bulunan seramikler, lüks evler, kanalizasyon sistemi göz önüne alındığında bu bir anda yok olan toplumun o dönemlerde diğer ülkelere göre bir altın çağ yaşadığı su götürmez bir gerçek. Sonradan gelen ansızın çöküş ise Atlantis efsanesiyle benzeşen bir kadere işaret ediyor. Belki de Platon'un anlattığı Atlantis, Minoanlıların uğradığı sonun ta kendisidir. En azından işi uç tarihe bağlamazsak normal yaklaşıma göre bu son derece mantıklı bir iddia olabilir. Bazı araştırmacılar eski Hayd'de geçen felaket öyküleri ve Musa'nın önderliğindeki Mısır'dan çıkış anlatılarının da Terra patlamasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürerler. Kızıldeniz'in yarılması gibi mucizevi sahnelerin volkanik aktivitelerin tetiklediği doğa olaylarının efsaneleşmiş hali olabileceğine dair çeşitli teoriler var. Tabii bunları doğrulayacak net kaynak bulmak oldukça güç. Ama nehirlerin kan gibi akması ya da gökyüzünün kararması gibi tasvirler devasa volkanik patlamaların atmosferi nasıl kararttığını düşününce kulağa o kadar da imkansız gelmiyor. Terra patlaması sonrası yaşanan ilginç bir tarihsel dönüş daha var. Felaketlerden sonraki deniz halkları dalgası ile Bronz Çağ medeniyetlerinin çöküşü. M.Ö. 1300'lerde Ege'den başlayan, Doğu Akdeniz'i vuran Hitit ve Mısır gibi büyük imparatorlukları bile zayıflatan göç ve akın dalgalarına tarihte deniz halklarının göçü adı verilir. Terra patlaması M.Ö. 1600'ler civarında gerçekleşmiş olsa da yaratmış olduğu jeopolitik, ekonomik ve iklimsel çöküşün sonraki yüzyıllarda büyük çaplı göç ve isyan hareketlerine zemin hazırladığı öne sürülür. Ticaret yollarının değişmesi, kıyıların tahrip olması ve Minoan-Girit kültürünün çökmesi Ege'deki dengeleri bozmuş, kayıp medeniyetlerin yeni coğrafyalara gitmesini hızlandırmış olabilir. Kim bilir, belki de o deniz halkları seferleri Terra felaketinin yüzyıllar sonrasına uzanan gölgesiydi. Ortada kesin kanıtlar yok ama tarihi vesikaları incelediğimizde patlamanın domino taşları misali sonraki büyük çalkantılara zemin hazırladığı düşüncesi hiç de mantıksız gelmiyor. Gizemli deniz halkı olayı ve Bronz Çağ çöküşü videosu çok yakında kanalımda sizlerle olacak. Ya alt tarafı bir volkan, dünya üzerinde ne kadar etkili olabilir diyenler varsa standart bir volkan ile bir süper volkan arasındaki farkı anlamanız, Santorini olayının ciddiyetini anlamanız için çok önemli. Özellikle de Türkiye'de yaşayan biriyseniz çok daha önemli. Dünyada volkanik patlama güç değerleri 0 ila 8 arasında değişir ve 7-8 değerleri süper volkan değerleri olarak karşımıza çıkarlar. Her seviyedeki rakamın altındaki değerden 10 kat daha büyük bir şiddeti gösterdiğini düşünürsek, standart bir volkanik patlama olan 2-3 değeri ile 8'lik bir patlamanın arasındaki güç farkını siz düşünün. Santorini gibi medeniyetleri silip atan bir patlamanın V'yi 6 ile 6,5 arasında bir değerde olduğunu düşünürsek, 8 değerini bence bir kez daha düşünün derim. Kim bilir öyle bir patlamanın etkisi nasıl olurdu? Hayali bile korkutucu. Fakat gelin görün ki dünyamız bu şiddette patlamaları daha önce yaşadı. Hem de aynı anda birkaç tanesi birden patladı ve sonucunda dünya yok oldu. Dramatik olsun diye öyle demedim, cidden yok oldu. Günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl önce Sibirya bölgesinde bulunan süper volkanların aniden patlaması ile birlikte antik dünyamız bir felaket dönemine girer. Tarihe Permiyen yok oluşu olarak geçen bu olay sonucu o zamanlar tek kıta şeklindeki dünyamızın üzerinde yaşayan bütün kara canlılarının %70'i, küllerden dolayı zehirli hale gelen denizlerdeki bütün canlıların %90'ı ve ekosistemin çökmesiyle birlikte gezegen üzerindeki bütün yaşamın %95'i yok olmuştur. Permiyen dönemi dünya üzerindeki canlı çeşitliliğinin patlama yaptığı bir dönem ve 60 bin yılda yavaş yavaş tüm bu canlılar yok olup gitmişler. Yetmemiş, Büyük Pangea kıtası parçalarına ayrılırken benzer patlamalar daha 1 milyon yıl daha devam etmiş. Bildiğimiz anlamda bütün insanlık tarihinin 450 bin yıl kadar olduğunu düşünürsek yıkımın uzunluğunu daha iyi idrak edersiniz. Tüm bu felaketlerden sonra dünyada yaşamın yeniden yaralarını saracak hale gelmesi ise 10 milyon yıl sürmüştür. İşte süper volkanlar bu yüzden gezegende görüp görebileceğiniz en tehlikeli doğa olaylarıdır ve etkilerini hafifletecek en ufak bir teknolojimiz bile bulunmamakta. Öyleyse şu an Ege'de olan depremler ve gündeme gelen Santorini volkanı hakkındaki haberlerden sonra ciddi şekilde endişelenmeye başlamak mı lazım? Bunun cevabını evet ya da hayır olarak vermek çok zor. Şu an aslında Santorini'den ziyade yakınında bulunan Kolombo esas risk teşkil eden volkan. Ama içinizi biraz olsun rahatlatacaksa kendisi bir süper volkan değil.
Normal güçte sayılan bir sualtı volkanı. Ama bu tehlike olmadığı anlamına gelmez. Çünkü Colombo volkanı daha önce de patladı. 1650 senesinde patlayan volkanın oluşturduğu tsunami ve depremler yüzünden 70 kişi de hayatını kaybetti. Özellikle şu an Ege'nin her iki tarafında da kıyı yerleşimi aradan geçen neredeyse 400 yılda dramatik şekilde arttığı için günümüzde dağ yeniden patlarsa yıkımın çok daha büyük olacağından korkuluyor. Daha da önemlisi dağın patlaması esnasında tetikleyebileceği şiddetli deprem riski. Böyle bir durumda zaten halihazırda 6 Şubat depremi sonrası stresi artmış Ege fayları çok daha büyük bir kırılım yaşayıp Allah korusun hem ülkemizi hem komşumuzu son derece kötü etkileyecek depremleri tetikleyebilir. Fakat jeoloji ilginç bir konu ve tüm bu sarsıntılar sonrası hiçbir şey olmadan hayat tekrardan normale dönebilir. Misal 2011 yılında 14 ay boyunca Ege yine bugünkü gibi büyüklü küçüklü sarsılmıştı ama herhangi bir volkanik olayı tetiklememişti. Fakat medyanın ilgiyi çektiği ve daha önemli olan Santorini süpervolkanı gerçekten patlayabilir mi? Bilimsel olarak konuşursak evet patlayabilir. Ama bu patlama size videonun başında anlattığım 3600 yıl önceki gibi olabilir mi? Orası biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü bir süpervolkan patlarken doğal olarak kendi magma çıkış ağızlarını ve köklerini de parçalayabiliyor. Bu sebepten eskisi gibi güç biriktirmesi teorik olarak zor oluyor. O yüzden evet Santorini volkanı patlayabilir. Ama bunun süpervolkan kategorisinde olması şu an çok düşük bir olasılık. Fakat bunun normal bir volkan kategorisinde olması bile tehlikeli bir durum. Çünkü bahsettiğimiz bölge hem insan nüfusunun hem deniz ticaretinin hem de tarımın çok yoğun olduğu bir bölge. Ve deprem, tsunami, kül atımı gibi yıkıcı etkilerden çok ciddi etkilenecek bir bölge. O yüzden umarım bu depremler bir an önce biter ve bölge sakinleşir. Aksi halde en masum senaryo bile son derece tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Olayla ilgili en merak edilen konulardan birisi de şu an Ege kıyılarında bazı yerlerde yaşanan deniz çekilmeleri mevzusu. Bu olayın tek bir nedeni olmaz. Demin de bahsettiğim gibi dünya aktif bir gezegen ve bu doğal ritimler de kimi zaman şiddetli rüzgarlar, kimi zaman fay hatlarındaki hareketler ve kimi zaman da ay ve güneşin etkileriyle bu tarz gelgitler yaşanabiliyor. Olayı hemen deniz çekildi, tsunami oluyor'a bağlamamak lazım. Çünkü şu an aktif olarak Ege zemini takip edilmekte ve kötü bir senaryoda hızlı bir şekilde uyarılar yapılacaktır. Fakat şu bir gerçek ki Ege'de Santorini ve Colombo bölgesinde magma yatakları kabarmaya başladı. Ve tekrar ediyorum bu illaki volkan patlayacak anlamına gelmiyor. 2011'de de kabarmıştı ama sonra durulmuştu. İnşallah yine aynı şekilde zemin sakinleşir ve istenmeyen olaylar yaşanmaz. Fakat şu bir gerçek ki tarih bize uyuyan devler olarak gördüğümüz volkanların bir gün aniden harekete geçerek dünyayı alt üst edebileceğini defalarca göstermiştir. Minoanlardan Atlantis efsanesine, kutsal metinlerdeki felaket hikayelerinden deniz halklarının gizemli göçlerine kadar uzanan zincirde Santorini volkanı hep bir gölge gibi geziniyor. 3600 yıl önce Büyük Tera adasının patlaması sadece yerel bir felaket olmaktan çıkmış, Akdeniz çanağı ve çevresindeki medeniyetlerin büyük bir buhrana sürüklemişti. Bizler belki masmavi suların, zarif beyaz evlerin ve mükemmel manzaranın tadını çıkarırken altımızda yatan volkanın nefes alışverişini fark etmiyoruz. Fakat dünya milyonlarca yıldır aynı ritmi sürdürüyor. Uyku, kabarma, patlama, yıkım ve yeniden doğuş. Santorini ile ilgili kehanetler de bu doğal döngüden başka bir şey değil. Bir gün o derin maviliklerin arasında saklanan canavar belki tekrar uyanacak ya da binlerce yıl boyunca uyumaya devam edecek. Dediğim gibi dünyamız sürekli hareket ettiği için jeoloji aslında yavaş ama son derece dinamik bir yapıya sahiptir. O yüzden hemen yelkenleri suya indirmeye gerek yok. Fakat coğrafyamız bu tarz tehlikelerin kalbinde bulunan bir yer. Ve en azından Türkiye ve Yunanistan için bu olaylar her daim büyük bir tehlike olarak karşımızda duracak. Umarım yetkililer bu uyarıyı ciddiye alırlar. Umarım bölgeyi sıkı bir şekilde teknoloji kullanarak takip ederler. Umarım binalar daha korunaklı yerlere, depremlere daha dayanıklı halde inşa edilir. Ve umarım eğer bir gün bu canavarla karşılaşmamız gerekirse zamanında Minoan halkının yaptığı gibi çok geç kalmamış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.